Merhabalar. Bu videoda Visual Studio'da Squirrel eklentisinin nasıl kullanılacağını göstereceğim. Squirrel, uygulamanıza setup dosyası oluşturmak için kullanabileceğiniz bir uzantı. Açık kaynaklı olarak geliştirilmiştir ve aynı zamanda uygulamanızı online olarak güncelleştirmenize de olanak sağlar. Bu eklentiyle ilgili daha fazla bilgiye GitHub üzerinden ulaşabilirsiniz. Şimdi bu videoda şunu yapacağız. Halihazırda yazılmış olan bir tane uygulamayı alıp bunu Squirrel'ı implement edeceğiz. Ardından da GitHub üzerinden güncelleştirmeleri yapacağız. Bu videoda kullanacağımız uygulama ekranda gördüğünüz ekran paylaşım uygulaması olacak. Bunu birkaç ay önce bir projede kullanmak için yazmıştım. Şimdi buna Squirrel ile exe dosyası oluşturup GitHub üzerinden güncelleştireceğiz. Bu işlemleri yapabilmek için birkaç tane tool'a ihtiyacımız olacak. Bunlardan ilki NuGet Package Explorer. Bunu direkt Microsoft'un sitesinden indirebilirsiniz. Burada ala tıkladığınız zaman Microsoft Store üzerinde açılacaktır. Herhangi bir ücreti yok. Direkt indirip kullanabilirsiniz. NuGet Explorer'da indirdikten sonra şimdi sıra geldi Squirrel eklentisini yüklemeye. Bunun için Solution'a sağ tıklayıp Manage NuGet Packages seçeneğine tıklıyoruz. Ardından Browse kısmına gelip Squirrel yazıyoruz. Burada Squirrel.Windows NuGet'ini projeye dahil ediyoruz. Squirrel NuGet'ini yükledikten sonra Using keyword'ünü kullanarak projemize dahil edelim. Şimdi güncellemelerin versiyon numarasını tutmak için buraya küçük bir fonksiyon yazacağız. Bu fonksiyon projenin versiyon numarasını çekip üst pencerede gösterecek. Evet, fonksiyonumuz hazır. Bu fonksiyonu ilk açılışta Windows Loaded'ın içerisinde çağıracağım. Ardından güncellemeleri kontrol etmek için başka bir fonksiyon daha yazacağız. Bunun ismi de Check for Updates olacak. Evet, Check for Update fonksiyonunu da yazdık. Bu fonksiyon şunu yapıyor. Burada bir Update Manager oluşturuyor. Squirrel kütüphanesiyle birlikte geldi bu Update Manager. Burada GitHub Update Manager fonksiyonunun içerisine verdiğiniz linkte, buraya birazdan GitHub linkini yapıştıracağız. Bu linkte bir değişiklik olup olmadığını kontrol ediyor. Bunu da versiyon numaralarına bakarak yapıyor. Ardından bir değişiklik varsa burada yeni release'i alıp uygulamayı güncelliyor. Uygulamayı şu şekilde güncelliyor. Kullanıcınız uygulamaya başlattıktan sonra bu fonksiyon çağrılıyor. Hatta bunu hemen çağıralım. Add version number'ın altında çağırabiliriz. Bu fonksiyon çağrıldıktan sonra bir güncelleme varsa bu güncellemeleri indiriyor. Ardından kullanıcınız sizin uygulamanızda işini bitirip kapattıktan sonra uygulamanız güncelleniyor. Ardından kullanıcınız yeniden uygulamanızı açtığında güncel versiyonu açılıyor direkt. Bu sayede kullanıcının herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmadan arka planda uygulamanızı güncelleyebiliyorsunuz. Şimdi GitHub adresine gidip repository'nin linkini alacağız. Burada repositories kısmından Screen Sharing Desktop'a gelip şuradaki linki kopyalamamız yeterli. Bunu getirip burada GitHub yazan yere yapıştırdık. Burada linkten sonra slash olmamasına dikkat edin. Tam olarak bu şekilde olması gerekiyor. Yoksa çalışmayacaktır. Bu proje public olarak paylaşıldı ama siz public olarak paylaşmayabilirsiniz. Burada önemli olan şey repo'nun release kısmındaki dosyalar. Bu dosyaları birazdan nasıl yüklendiğini göstereceğim. Yani projeniz private de olabilir. Önemli olan release'e sahip olması. Burada yeni bir release oluşturmuş olmanız. Evet, kod tarafında yapacağımız şeyler bu kadar. Son bir şey kaldı. O da versiyon numarasını kontrol etmek. Şimdi bunun için Solution'un alttaki projeye sağ tıklayıp Properties'e tıklayacağız. Ardından Assembly Information'a tıkladığımız zaman burada hem uygulamanın ismi hem de versiyon numarası tutuluyor. Ben 1.4.16 için zaten oluşturmuştum. Şimdi bunu 17 yapıyorum. Siz herhangi bir versiyon numarasıyla başlayabilirsiniz. Önemli değil. Exe dosyasını oluşturmadan önce projenin release modda olması gerekiyor. Buna dikkat edin. Release modu aldıktan sonra Rebuild Solution seçeneğine tıklamayı unutmayın. Yani uygulamayı tekrar derlemeniz gerekiyor. Derleme işlemi bitti. Şimdi yapacağımız işlem şu. İndirdiğimiz NuGet Solution Explorer'ı açacağız. Böyle bir sayfa açılacak. Create New Package diyeceğiz. Ardından şurada Edit Metadata butonu var. Buna tıklayacağız. Buradaki ID'ye uygulamanızın ismiyle ilgili bir şey verebilirsiniz. Fark etmez. Ben Screen Sharing App diyeyim. Burada versiyon numarasını belirtmeniz gerekiyor ve az önce yaptığımız versiyon numarasıyla aynı şeye sahip olması lazım. Burada Title içinde herhangi bir şey verebilirsiniz. Buraya da Buggy Company diyelim. Sadece koyuyla yazılmış olan yerleri doldurmanız yeterli. Onun dışında bir şey eklemenize gerek yok. Bu işlemleri yaptıktan sonra Tick'e tıklayıp
burada package contents'e dosyalarımızı ekleyeceğiz. Onun için sağ tıklayıp add lib folder seçeneğine basıyoruz. Yine burada oluşan klasörün üzerine tıklayıp add.NET Framework folder'dan v4.5'i seçmeniz gerekiyor. Burada önemli bir nokta var. Sizin uygulamanızın hangi framework'ü kullandığı hiç önemli değil. Her halükarda 4.5'i seçmeniz gerekiyor. Bir de GitHub'tan online güncelleyebilmek için de sanıyorum 4.6.1 framework'ünü ve daha üstü bir framework kullanıyor olmanız lazım. Yoksa update'leriniz çalışmayacaktır. Bunu oluşturduktan sonra çıktı dosyalarını buraya sürükleyeceğiz. Bunun için Solution'a sağ tıklayıp Open Folder in Explorer, File Explorer seçeneğine tıklayacağız. Ardından burada gelip bin ve release klasörü içerisindeki tüm dosyaları seçeceğiz. Şimdi burada seçtikten sonra .pdb uzantılı bütün dosyaları seçimi kaldıracağız. Bu pdb dosyaları debug işlemi için kullanılıyor. Eğer bu dosyaları da exe dosyasının içine atarsanız yazdığınız kodlar başkaları tarafından görünebilir. Cracklemesi daha kolay oluyor açıkçası. O yüzden buna dikkat edin. pdb dışındaki tüm dosyaları net45 klasörünün içerisine bırakıyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra File Save seçeneğine tıklayıp Packages'ın olduğu klasöre ismi zaten kendisi otomatik olarak oluşturacak. Buraya kaydetmeniz yeterli. Kaydettikten sonra bunu kapatıyoruz. Şimdi NuGet'imizi oluşturduk ama bunu da hala derlememiz gerekiyor. Derleme için View seçeneğinden Other Windows Package Manager konsolü açmamız gerekiyor. Evet, konsol açıldı. Şimdi buraya Squirrel boşluk 2 tane tire uygulamamızın ismi, oluşturduğumuz NuGet'in ismi. Onu da hemen şuradan kopyalayalım. Şurada gördüğünüz gibi 1.4.17 Nupcake. Bunu direkt uzantısıyla beraber kopyalıyoruz. Buraya tirelerden sonra releaseify yazmamız gerekiyor. Bu komutu yazmalıyız. Ardından da dosyanızın ismini yapıştırıp Enter'a basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi işlem devam ediyor şu an. Evet, işlem tamamlandı. Şimdi projenizin olduğu klasöre giderseniz burada Releases adında yeni bir klasörün oluştuğunu göreceksiniz. Bu Releases'in içinde Setup.exe ve Setup.msi dosyaları var. Bu Setup.exe dosyasını çalıştırdığınızda uygulamanız direkt olarak yüklenecek. Gördüğünüz gibi 1.4.17 olarak yüklendi. Ve bu masa üstüne de kısa yol otomatik olarak oluştu gördüğünüz gibi. Şimdi yapacağımız işlem şu. Oluşan dosyaları GitHub'a yükleyeceğiz ve ardından yeni bir sürüm daha oluşturup uygulamanın kendi kendine otomatik olarak güncelleşip güncelleşmediğini kontrol edeceğiz. İlk olarak GitHub'daki repo üzerinde bir release oluşturmanız gerekiyor. Bunu yapabilmek için Releases seçeneğine tıklıyorsunuz repoda. Draft a New Release butonu var burada. Buna tıklıyorsunuz. Ardından buraya versiyon numarası yazmanız gerekiyor. 1.4.17 olarak yazalım. Title'a da yine aynı şeyi yazabiliriz. Description yazmanıza gerek yok. İsterseniz yazabilirsiniz. Ardından bu Releases çıktı klasöründeki tüm dosyaları seçip burada Attach Binaries bölgesine bırakıyoruz. Şu an dosyalar yükleniyor. Buna dikkat edin. Eğer buraya bırakırsanız hata verecektir. Ben daha önce karşılaştım. İlgili yere bırakmaya dikkat edin. Evet, şu an dosyalar yüklendi. Burada Publish Release seçeneğine bastığımızda artık 1.4.17 sürümünü yayınlamış olduk. Evet, şimdi herhangi bir değişiklik yapmadan 1.4.18 sürümünü yayınlayacağım. Ama versiyon numarasını güncellemem gerekiyor tabi. Güncelledikten sonra tekrar aynı işlemleri yapacağım. İlk olarak derleme işlemini yapmam gerekiyor. Evet, derleme işlemi bitti. Daha sonra NuGet paketini güncellemem gerekecek. Onun için daha önceden oluşturduğum dosyaya çift tıklayıp açıyorum. Burada 4.5 klasörünü açacağım ve değişen dosyaları bu klasöre sürüklemem gerekiyor. Değişen dosyaları nereden buluyoruz? Yine bin klasöründe release'in içerisinde app.exe ve app.exe.config dosyaları değişir. Eğer siz ayrıyetten yeni bir kütüphane ya da NuGet eklemediyseniz, proje içerisinde yaptığınız tüm değişiklikler zaten burada gerçekleşiyor. Yeni bir NuGet kullanmadıkça sadece bu iki dosyayı sürükleyip buraya bırakabilirsiniz. Bir de versiyon numarasını güncellememiz gerekecek yine burada. Bunu 18 olarak değiştirdim. Onaylıyorum. Onayladıktan sonra Save As demem gerekiyor bu sefer. Burada direkt kendisi zaten ismini veriyor. Kaydet deyip bunu kapatıyorum. Kapattıktan sonra yine Package Manager'a gelip aynı işlemi tekrar yapmam gerekecek. Buradaki dosya ismini düzeltiyorum. Enter'a basıyorum. Evet, derleme işlemi bitti. Gördüğünüz gibi Releases klasörünün içi de güncellenmiş oldu. Buradan yeni dosyalar eklendi buraya. 4.18 Delta ve Full dosyaları eklendi. Yine bunların hepsini
GitHub üzerindeki yeni sürüme eklemem gerekecek. Repo'yu açtık. Release'e tıklayıp Draft a New Release dedik. Versiyon numarasını girelim. Şimdi bu değişen dosyaları yine buraya yükledim. Evet, yükleme işlemi tamamlandı. Publish Release diyorum. Evet, 1.4.18 sürümü yüklendi. Şimdi bakalım uygulama kendini güncelleyecek mi? Güncelleme işlemi için dediğim gibi sadece uygulamayı açmam yeterli. Açtım, şu an hala 1.4.17 sürümü yüklü. Uygulamanın indirilebilmesi için biraz bekliyorum. Evet, belli bir süre bekledikten sonra uygulamayı kapatıyorum. Ardından tekrar başlatıyorum. Gördüğünüz gibi uygulama kendini otomatik olarak 1.4.18 sürümüne güncelledi. Ben herhangi bir şey yapmadım. Evet, gördüğünüz gibi kullanımı oldukça basit arkadaşlar. Ve işinizi inanılmaz kolaylaştırıyor. Hem sürüm oluşturmak hem de update etmek GitHub sayesinde çok kolay hale gelmiş oluyor. Ben bunu ilk olarak dosya transfer uygulamasında kullandım. Onu da şuradan göstereyim size. Burada blog sitesinde Squirrel ile ilgili de zaten blogu güncelledim. Burada Buggy File Transfer uygulamasında exe dosyasını nasıl paylaştığımı da gösterecektim size. Burada Download Desktop Application dediğiniz zaman Drive üzerine yüklediğim exe dosyası burada otomatik olarak indiriliyor ve şöyle bir dosya açılıyor. Burada Buggy File Transfer.exe dosyası. Siz de aynı şekilde bir exe dosyası oluşturabilirsiniz. Aslında bu dosyanın orijinal adı Setup Exe'ydi. Ben anlaşılması kolay olsun diye ismini değiştirdim. Kullanıcınızın yapması gereken tek şey bu dosyayı indirip açmak. Çift tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi otomatik olarak uygulama kuruldu. Herhangi bir şekilde MSI'de olduğu gibi işte bir şeyleri next deyip kabul etmeniz gerekmiyor. Uygulama hemen gereken işlemleri yapıp çok hızlı bir şekilde yükleniyor bilgisayarınıza. Sizin de kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim. Evet, bu video bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.